Bugün 18 Haziran, tarihte bugün neler oldu gelin keşfedelim. 1815 Napolyon Bonaparte, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi. Napolyon, 22 Haziran'da ikinci kez tahttan çekildi. 1847, Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecid'e sarayda konser verdi. 1873, kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony, 1872 ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşebbüs ettiği için $100 para cezasına çarptırıldı. 1881, Üç İmparator Birliği bu kez yazılı olarak yenilendi. Otto von Bismarck'ın öncülüğünde Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu ve Rusya arasında birkaç defa tekrarlanan antlaşmalar serisidir. 1919, Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve Rumeli Milli Teşkilatı'nın birleştirilmesi hakkında genelge yayınladı. 1922, Ziya Gökalp, Diyarbakır'da küçük mecmuayı çıkarmaya başladı. 1928, havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Sovyetler Birliği Baltık ülkelerini işgal etmeye başladı. 1941, Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması imzalandı. 1952, Warwickshire, İngiltere'de bir test sürüşü sırasında kaza yapan sürücü Cameron Earl hayatını kaybetti. Bu Formula 1'de ilk ölümlü kaza olarak tarihe geçti. 1953, Mısır'da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle Cumhuriyet ilan edildi. 1979, Sovyetler Birliği Başkanı Leonid Brejnev ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, Viyana'da stratejik silahların sınırlandırılması konulu SALT II anlaşmasını imzaladılar. 1988, Başbakan Turgut Özal, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ANAP Büyük Kongresi'nde Kartal Demirağ'ın silahlı saldırısında elinden yaralandı. 1992, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak dar gelirlere verilecek Yeşil Kart uygulaması TBMM'de kabul edildi. 1993, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Bakü'yü terk etti. Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu. 1997, Başbakan Necmettin Erbakan, Refah Yol olarak da bilinen RPP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu. 2023, Ocean Gate şirketine ait bir denizaltısı Titanic'in enkazını gezerken Atlas Okyanusu'nda kayboldu. 22 Haziran tarihinde ABD sahil güvenliği denizaltının enkazına ulaştı. 5 kişi öldü. Tarihin farklı yönlerini keşfetmek için bizi takip edin.